Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını canı gönülden selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü başlığımız bilhassa Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı sevindirecek. Gurbetçiler sınırsız araç hakkı. Ne dersiniz? O biçim olur değil mi? Buradan Avrupa'dan arabana oturuyorsun. Türkiye'deki adresine gidiyorsun. Yok 1 sene kalabileceğim arabamla, aracımla 2 sene kalabileceğim. 2 sene sonra yok şöyle uzatacağım. Yok Avrupa'daki adresime gideceğim 185 gün kalacağım. Yok geri geleceğim. Arada tüf var, müf var. Arkadaşlar yani sorunlu iş biliyorsunuz. Bilhassa emekli büyüklerimiz gitti mi 2 sene sonra uzatacaksın. Uzatmak için şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Geri döneceksin. 185 gün kalacaksın. Kalmazsan ceza yiyeceksin. Yok kuzenin kullanamaz. Yok şu kullanamaz. Bunların hepsi biterse nasıl olur arkadaşlar? Bakın başlığımız şöyle. Gurbetçiler sınırsız araç hakkı için meclisin kapısını çalıyor. Bu işin başındayız. Değerli izleyiciler bu işin başındayız. Bakın. Belki şansımız vardır. Olabilir. Yani şans %50-50 gibi gözüküyor. Gurbetçilerin triptikli oto talebi yeniden gündemde. İsviçre Birliği yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı araçları daha esnek şartlarda kullanabilmesi için yeni bir girişim başlattı. Bern İsviçre'nin başkenti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının uzun süredir gündeminde olan triptikli araç uygulaması için yeni bir siyasi girişim başlatıldı. CHP İsviçre Birliği Başkanı Ersoy Orak, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması amacıyla hazırladıkları 4 maddelik soru önergesini önümüzdeki günlerde bir milletvekiline ileteceklerini açıkladı. Orak bu amaçla önümüzdeki hafta Zürih'te bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu bilgilendireceklerini, ayrıca Türkiye'nin İsviçre Büyükelçisi'ne de konuyla ilgili bilgi vereceklerini söyledi. Soru önergesinde geçmişte çeşitli siyasi yetkililer tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı araçları daha uzun süre kullanabilmeleri yönünde açıklamalar yapıldığı hatırlatılarak bugüne kadar kalıcı bir yasal düzenleme yapılmadığına dikkat çekiliyor. CHP İsviçre Birliği mevcut düzenlemenin bazı gurbetçileri zor durumda bıraktığını, yüksek para cezalarına ve hatta ağır ceza mahkemelerinde yargılamalara kadar varan mağduriyetlere yol açtığını belirtiyor. Mevcut uygulamada Türkiye'ye getirilen triptikli araçların kullanım süresi 2 yıla kadar çıkabiliyor. Ancak bu hak aynı zamanda yurt dışında yılda en az 185 gün kalma şartına bağlı. Değerli izleyiciler, biraz evvel söylediğim gibi o 2 seneden sonra biliyorsunuz emekli büyüklerimiz için geçerli 4 seneye kadar uzatma hakları var. Yani 3. seneyi bir özel uzatıyor, ondan sonra tekrar yani 2 sefer 1 senelik uzatma hakkı var. CHP İsviçre Birliği bu şartın özellikle Türkiye'ye sık seyahat eden vatandaşlar için büyük bir sorun yarattığını savunuyor. Orak bu konuda kamuoyunda yıllardır dile getirilen beklentilerin dikkate alınmasını istediklerini vurguladı. Vatandaşlarımız hem vergi ödüyor hem de Türkiye'ye büyük ekonomik katkılar sağlıyor. Beklentimiz yabancı plakalı araçların kullanım sürelerinin daha esnek düzenlenmesi, amacımız vatandaşlarımızın özgürce kendi araçlarına binebilmeleridir dedi. CHP İsviçre Birliği'nin bu girişimi kapsamında hazırladığı teklifin önümüzdeki günlerde TBMM'de yazılı soru önergesi olarak gündeme geleceği ifade edildi. Değerli izleyiciler, peşindeyiz. İnşallah bir şeyler olur diyorum. Denemek lazım. Yani çok iyi olur sınırsız hakkı olursa araç üzerine ve biliyorsunuz bundan daha 1 ay geçmedi galiba. Nereden gitmişti vatandaşımız? Hollanda'dan Türkiye'ye gitmişti. Bir düğünde
bir iki bira içmiş, alkollü olduğu için ehliyetine el konuldu ve aracı da bildiğime göre sınır kapısına çekildi. Sorun o değil. Alkollü araba kullanmayacağız. Bunu biliyoruz. Alkol aldın mı, alkol olsun, uyuşturucu olsun. Bir de ne tehlikeli değerli izleyiciler? Uykusuzluk, yorgunluk. Araba kullanmayacağız. Aması var bakın. Ben Murat Bozdoğan diyorum ki, ben şimdi bir yakınımla o düğüne gittim. Diyelim ki kuzenim. Kuzenim Türkiye'de benim aracımı kullanması yasak. Benim aracımı Türkiye'de kim kullanır? Birinci sınıf ailem, yani annem, babam, kardeşim, abim. Bunlar kullanabilir. Aması da var. Avrupa'da adresi, oturum adresi olması lazım. Yoksa yani bir kardeşim Türkiye'de oturuyorsa, Almanya'da, Avrupa'da oturmuyorsa ona da yasak. Benim demek istediğim, ben o düğünde şimdi eğlenceli geçti, oldu ya. Farz edelim 2-3 bira içtim. 4 oldu, 5 oldu, her neyse. Ben Murat Bozdoğan diyorum ki, arabanın içinde ben oldukça, bakın arabanın içinde ben de varım. Neden bu arabayı kuzenim kullanamaz? Çünkü ben alkollüyüm. Belki şimdi diyeceksiniz ya sen o madem içtin, yaptın, ettin, git taksi tut. Sen de haklısın. Ama işte ben aracın içindeyim. Kuzenim düğün yerinden benim adresime kadar o aracı kullanacak. O gece belki bende kalacak. Belki kendisi yakın bana yürüyerek eve gidecek. Belki kendi arabası benim adresimde. Kendi arabasından kendi evine gidecek. Benim demek istediğim öyle şartlar altında. Veyahut da neden? Yani biliyorsun bundan 3 ay falan oldu. Gene tekrar bir gurbetçi hanımefendi, genç bir hanımefendi kuzenine arabayı verdi. Havaalanında birisini almaya gidiyorlardı. Aracın içinde kendisi de oturuyordu ve yani şükretsinler ki aracı pek değerli değildi. Çünkü aracın değerine göre ceza kesiliyor. Kuzeni kullandığı için bakın akrabası ama birinci derece değil. Hatırlamıyorsam 25.000 TL mi ne bir ceza ödendi, her neyse. Ama ne bileyim, şimdi siyaset de yapmak istemiyorum. Beni yanlış anlamayın ama sizler ne dersiniz? Yani aracın içinde ben olduktan sonra neden yasak? Şimdi bunun önüne geçmenin neden olduğunu ben biliyorum. Şimdi ben mesela buradan bir araba götürüyorum. Diyorum ki kuzenime, ya ben İsviçre'ye geri döneceğim, anahtar burada, işte sen kullan, servisini yaptır, yap, izine gelince ben kullanırım, bana verirsin. O orada araç sahibi olmuş olur. Tabii bu ne olmuş oluyor? Vergi ödemeden o orada araç sahibi olmuş oluyor. Araç kullanmış oluyor. O zaman ama ben aracın içinde yokum. Okey, o yasak. Ona okey, anlayış gösteriyorum ama öbürküsüne benim pek aklım ermiyor. Neden aracın içinde ben olduğum zaman yasak? Şimdi mesela olur ya, bir uzun yola gidersin, yorulursun veyahut da başın döner, rahatsızlanırsın. Yanında bir akraban olur. Onun o zaman bence, yani beni yanlış anlamayın, bence haklı olması lazım diyorum ben. Çünkü olur ya, rahatsızlanırsın, İlaç almak zorunda kalırsın, ne bileyim ya, kalp krizi bile geçirebilirsin. O mecbur o zaman arabayı kullanma ama yasak. Yasak. Bana yorumlarda yazın. Gelin bu konuyu beraber bir bakalım, tartışalım. Ne diyorsunuz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben şimdi düşündüğümü size inşallah kalbinizi kırmadan anlatmaya uğraşabildim. Sizler de yazın bakalım. Daha fazla vaktinizi almayacağım. Kendinize dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.